Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sıralı bir şekilde yapacağımız bir örneğimiz olacak. Hem zarif görünen hem de küçük çiçeklerden oluşan kolay bir örnek çalışması. Örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce alt bölümün şemasına bir göz atalım. Örneğimizin alt bölümü zürafa kısmımız 3 zincirden oluşmaktadır. Daha sonra siyah renkli olan bölümü yapıyoruz. İlk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek bir tane örümcek yapacağız. Daha sonra üçüncü zürafamızın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 4 zincirden oluşan pimpirik yapıyoruz üzerine. Ve bu trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz ve tekrar aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yaparak bir zincir bir örümcek çekip bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi önce bu alt bölümü yapalım. Örneğimizin alt bölümüne başlayalım. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. İlk zürafa içerisine bir adet sık iğne yapalım. Bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz. Küçük bir örümcek yapacağız. Tığımıza 2 kere ip dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Sıradaki üçüncü zürafamızın içerisine yapalım. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. 4 zincir çekerek pimpirik yapıyoruz. Ve burada oluşturmuş olduğumuz trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yapalım. Ve tekrar aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekerek örümcek yapalım. Yine tığımıza 2 kere ip dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Sıradaki üçüncü zürafamızın içerisine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. 4 zincir çekerek pimpiriğimizi yapalım. Ve bu trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekerek yine örümcek yapıyoruz. İki kere tığımıza ip dolayarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz.
Evet, örneğimizin alt bölümü bu şekilde devam ediyor. Örneğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Evet, örneğimizin alt bölümünü bu şekilde tamamladık. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz pimpiriklerimizin içerisine küçük çiçeklerimizi yapacağız. Önce bu bölümün şemasına bir göz atalım. İlk pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip tekrar sık iğne, 4 zincir çekip sık iğne şeklinde bu işlemi 4 kere yapıyoruz aynı pimpiriğimizin içerisine ve bir tane zincir çekerek örümcek yaparak yandaki pimpiriğin içerisine bir sık iğne ile geçiyoruz. Bir sık iğne, 4 zincir, bir sık iğne şeklinde buraya da aynı işlemleri yaparak tamamlıyoruz. Şimdi bu bölümü yapalım. Evet, çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Hemen ilk pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Dört zincir çekelim. Ve pimpiriğimizin içerisine tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekelim. Yine pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 4 kere yapacağız bu işlemi. Bir tane daha yapalım. Ve pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekelim. Ve minik bir örümcek yapıyoruz burada. Ve sıradaki ikinci pimpiriğimizin içerisine girerek bir tane sık iğne yapalım. Tekrar 4 zincir çekelim. Ve bu şekilde 4 zincir bir sık iğne yaparak bu işlemi 4 kere yapacağız. Bu şekilde küçük çiçeğimizi tamamlayalım. Son yaprağımızı da yapalım. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek minik bir örümcek yapalım. Örümcek yaptıktan sonra sıradaki pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekerek evet bu şekilde üst bölüme de buradaki küçük pimpiriklerimizin içerisine de minik çiçeklerimizi oluşturarak bu sırayı tamamlayalım. Pimpiriklerimizin içerisine minik çiçeklerimizi yaptık. Şimdi çiçeklerimizi birbirine bağlayan örümceklerimizin içerisine yaprak bölümünü yapacağız.
Bu bölümün yapılışına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Örneğimizin alt bölümünde bu iki çiçek arasında örümceklerimiz vardı. Bu örümceklerimizin üzerine yapacağız son bölümü. Burada yapmış olduğumuz örümceğin iki ipinin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Tekli trabzanımız bir kere ip dolayıp tığımızın üzerine tek seferde çıkartacağız bütün ilmeklerimizi. Daha sonra iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir kere ipimize tığımıza ip dolayarak ikişer ikişer çıkartıyoruz ilmeklerimizi. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Burada da iki kere ip doluyoruz tığımızın üzerine ve ikişer ikişer 3 seferde çıkartıyoruz. Daha sonra tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bir tane de tekli trabzan yapıp bir tane sık iğne yapıyoruz ve buradaki ilk bölümü tamamlamış oluyoruz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip sıradaki örümceğimizin iki ipinin üzerine bir tane sık iğne yaparak burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını buradaki örümceğimizin üzerine de yapacağız. Arada oluşturmuş olduğumuz 3 zincir ise burada mavi renkli olan çiçeğimizin arka bölümünde yer alacak. Daha sonra örümceğimizin üzerine aynı işlemleri yaparak tekrar 3 zincir çekiyoruz ve sıradaki örümcek üzerine aynı işlemleri yapacağız. Evet, şimdi bu bölümü yapalım. Hemen ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Ve burada çiçeklerimizin aralarındaki örümceklerimizin üzerine burada örümceklerin iki tane ipinin üzerine bir tane sık iğne yapalım. Bir kere tığımıza ip dolayarak tekli trabzan yapıyoruz. Tek seferde çıkartıyoruz bütün ilmeklerimizi. Tekrar tığımıza bir kere ip dolayarak ikili trabzan yapıyoruz. Burada ikişer ikişer çıkartıyoruz ilmeklerimizi. Tekrar bir tane daha yapıyoruz ikili trabzandan. İkişer ikişer çıkartıyoruz ilmeklerimizi. Tığımıza iki kere ip dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. 3 seferde tamamlıyoruz. Tekrar tığımıza bir kere ip dolayarak iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz ikili trabzanımızdan. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Tek seferde çıkartıyoruz iplerimizi. Ve bir tane de sık iğne yapalım. Ve böylece ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. Yandaki örümceğimize geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen sıradaki örümceğimizin iki ipinin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane tığımızın üzerine ip dolayarak önce bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Daha sonra tekrar tığımıza bir kere ip dolayarak ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane. Ve 2 kere tığımıza ip dolayarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz.
Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. Bir tane tekli trabzan yapacağız. Tığımıza bir kere ip dolayarak tek seferde çıkartıyoruz iplerimizi ve bir tane de sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekelim ve sıradaki örümceğimizin 2 tane ipinin içerisine bir tane sık iğne yaparak geçiyoruz sıradaki örümceğimizin içerisine. Evet, örneğimizin yeşil yaprak kısmı da bu şekilde yapılmaktadır. Tekrar buradaki örümceklerimizin üzerine bu işlemleri yaparak bu bölümü de tamamlayalım. Evet, örneğimizin yeşil yapraklı bölümünü de tamamladık. Örneğimizin yapılışı bu şekilde. Sıralı bir şekilde yaptığımız güzel, kibar örneğimizin yapımını anlatmaya çalıştık. Örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde bulunan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.